Hepinize merhabalar. Ben Yekvaş Atakan Şurdum Avcı. Work Sohbetleri programında beraber tarihte yaşanmış olayları ve bunların günümüze olan etkilerini inceleyeceğiz. Şu ana kadar hangi konuları konuştuğumuza şöylece bir göz atalım. İlk bölümümüzde Adige toplumundaki kas sistemine ve sınıf farklılıklarının nasıl oluştuğuna değinmiştik. Hem Adige toplumunda hem de diğer toplumlarda sınıflar, ekonomik durumu daha iyi olan bireylerin örgütlenmeleri sonucunda oluşur. İkinci bölümümüzde oluşan bu sınıf ayrılıklarının kültürü nasıl şekillendirdiğine değinmiştik. Daha fazla güce sahip olan bireyler, statülerin devamını sağlamak için bulundukları bölgedeki kültürü kendilerine avantajlı olacak şekilde etkileyebilirler. Bu da kültürü sabitleştirebilir ve bağnazlığa doğru sürükleyebilir. Üçüncü bölümümüzde Yunanlıların... Hayır, o bölüm değil. Üçüncü bölümümüzde Adige toplumunun temelinde yatan demokrasi ve iletişim kültüründen bahsetmiştik. Sınıf farklılıklarını meşru ve sabit kılan düzen ortadan kalktıktan sonra toplumun genelini ilgilendiren başarılı kararların alınmasına ve sosyal toplum yapısına dair örnekleri görmüştük. Dördüncü bölümümüzde şartlar el verdiğinde tıpkı diğer toplumlar gibi Adige toplumunun da komşularıyla ve uzaktaki devletlerle ilişkiye geçtiğine, onlarla ticaret yaptığına ve sanıldığının aksine kapalı bir toplum olmadığına değinmiştik. 5. bölümde üretim tarihine ve coğrafyanın kültürü nasıl şekillendirdiğine değinmiştik. Burada da sanayi devrimiyle beraber daha fazla fikre, ham maddeye ve tüketim maddesine ulaşınca tüm toplumların belirli bir yöne doğru hareket ettiğinden ve bölgesel farklılıkların yerini verim ve kazanca bıraktığından bahsetmiştik. Yani buraya kadar anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken sonuç, Adige kültürü bulunduğu coğrafi şartlar ve zamanın gerekliliklerinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bu şartlar artık şu an günümüzde bulunmadığı için de daha fazla varlığını sürdürmesine gerek kalmamaktadır. Tamam o kadar da uzun boylu değil. İsterseniz bu konuyu farklı bakış açılarından inceleyelim. Ben bir dünya vatandaşıyım. Artık kimse Kafkasya'da veya köylerde yaşamıyor. Ne kadar köklü ve zamanına göre ilerici olursa olsun artık bunun gibi geri kalmış adetlere ihtiyacımız yok. Hem zaten diğer dünyadaki insanlarla iletişime geçmek için tüm dünyada konuşulan dilleri öğrenmek zorundayım. Başka şeylerle kafamı meşgul edemeyeceğim. Yani tamam bizim atalar Kafkasya'dan gelmiş, eyvallah. Lakin bizde onlara dair hiçbir şey kalmadı. Ben bu vatanda doğdum arkadaş, gerisine de karışmam. Bizler bu topraklara sonradan geldik ve gerçekten de çok özgün bir kültürümüz var. Bu kültürü korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ama bu kadar uzun süre bu topraklarda yaşadıktan sonra, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız burada olduktan sonra Kafkasya'ya tekrar dönmemiz çok zor. Bizler aslen Kafkasyalıyız, Adigeyiz, Abazayız, Çeçeniz, Asetiniz, Dağıstanlıyız. Eğer bir insan kendini bu gruplardan birine ait hissediyorsa icabında ana vatana geri dönmeli ve oranın kalkınması ve bağımsızlığı için canla başla mücadele etmelidir. Welli hissikwaş, qajem sidatishash, bilim suhumov suhayjash, zezemeze gasem sidu apuk. Apkwa devre sigaşer yizogak. Mafaqas pşedjim pastere lugurra khoyra, pşahasham jetshivs pastere halujra soşh. Eğer istiyorsanız, bütün bu bakış açılarının haklı olduğu bazı noktalar var. Gerçekten de kültürümüzün ortaya çıktığı şartlar artık günümüzde bulunmamaktadır. Hiabze'yi uygulatabilecek ve adli yaptırımları sağlayabilecek bir mekanizma da bulunmamaktadır. Çünkü bunun bir hukuk sistemi haline gelmesi için bağımsız bir devlet gerekmektedir. Şu an ise Kuzey Kafkasya'da bağımsız bir devlet bulunmamaktadır. Apazya hariç. Peki madem bu şartlar artık günümüzde bulunmuyor, kültürümüzü ve dilimizi korumaktan vazgeçmeli miyiz? Hayır. Bu şekilde olması gerekmiyor. İlk başta anlamamız gereken kültürün zaman içerisinde değiştiği ve sabit kalmadığıdır. Bizler bir ulusu aklımıza getirdiğimizde onların giydiği milli kıyafetleri, konuştuğu dilleri, muhtemel kişilik özelliklerini aklımıza getiririz. Tartışmalı bir hipotez olsa da bir halkın küreselleşme ve sanayileşme yaşanmadan önceki en son yaşam şekilleri zihnimizde canlanır. Ama iletişimin günümüzde bu kadar artmasından sonra görebiliriz ki aslında çok az insan bu özellikleri taşımaktadır. Şöyle bir düşünün. Kalabalık bir insan topluluğuna baktığınızda bireyler ne kadar da birbirine benzer. Özellikle kozmopolit dünya şehirlerinde ten rengi, saç rengi veya kılık kıyafetlere bakarak insanları birbirinden ayırmak neredeyse imkansızdır. Ama bizler yine de daha önceden bireysel ve ulusal bilincimize kazınmış nostaljiyi görmek isteriz o insanlarda.
İlginç bir nokta daha var. O ulusların tarihi hakkında bilgi edindiğimizde kültürlerinin zaman içinde ne kadar çok değişime uğradığını anlayabiliriz. Bu değişimi örnek olarak Avrupa, Asya veya Orta Doğu tarihine değil, Kuzey Kafkas tarihine kısaca göz atalım. Kuzey Kafkasya, güneyinde Sıra Dağların bulunması sebebiyle bu taraftan gelen etkileri karşı genellikle kapalı kalmıştır. Güneyde bulunan büyük imparatorluklar tarafından fethi ya da iletişimi sadece doğuda Hazar ve batıda Karadeniz kıyısında bulunan birkaç bölgeyle sınırlı kalmıştır. Bundan dolayı da çok özgün dil aileleri ve kültürlerin gelişmesine olanak sağlanmıştır. Kuzey yakasından aynı izolasyon mümkün olmadığı için sürekli kuzeyden gelen ağırlıklı olarak göçebe toplumların saldırısına maruz kalmıştır. Adiye paganizminde büyük tanrı olarak geçen Taşhua, T sembolüyle ifade edilir. Kutsal yerler ve ormanlar T sembolüyle belirlenirdi. Benzeri bir T kültüne Urfa Göbeklitepe'de yapılan tapınak kazılarında da rastlanır. Bu tapınaklarda tüm tanrılar T şeklindeki büyük kayalarla temsil edilmiştir. Bu bilgiler ışığında kuzeyden gelen sayısız göçebe kavmi saymazsak ilk ilişkilerimiz daha tarım toplumuna geçilmeden yani 12.000 yıl kadar önce Mezopotamya ile olabilir. Göbeklitepe'deki tapınaklarda bulunan 12 tanrı heykeli neredeyse tüm eski ve yeni takvimlerde ay sayılarının 12 olması, şu anki Adige bayrağında aslında 12'den fazla prenslik bulunmasına rağmen 12 yıldızın olmasını genel bir etkileşime yorabiliriz. Ama tabii ki bunların hepsi birer spekülasyon. Sonuçta bu benim programım. İstersen hipotezlerimi sizinle paylaşabilirim. Teori değil ama hipotez. Dikkatinizi çekerim. Arada ciddi bir fark var. Milattan önce 4200'lü yıllardan başlayıp milattan önce 700'lü yıllara kadar Kuzey Kafkasya'da devam eden dolmen kültürü ile Kelt halklarında bulunan dolmen kültürleri arasında benzerlikler vardır. Milattan önce 3000'li yıllardan itibaren Kuzey Kafkasya'da bulunan bronz çağına ait eşyalarsa gelişmiş bir ticaret ağının varlığına işaret eder. Çünkü bronzun ana maddeleri bakır ve kalayı veya bronzun kendisini temin etmek oldukça zordur. Bunu takip eden dönemde M.Ö. 2300'lü yıllarda Anadolu'da Hatti ve ondan sonraki Hitit uygarlıklarının dillerinin ve kültürlerinin Kafkasya'dakilerle benzerliklerini duymuşsunuzdur. Burada da yine bir kültürel alışveriş örneğini rastlayabiliriz. Daha yakın dönemlerde Antik Yunan kolonileri vasıtasıyla Helen kültürü de Yunanlarla beraber Kafkasya'ya gelmiştir. Ya da belki Antik Yunanlar Kafkasya'da gördükleri şeyleri kendileri benimsediler ve ülkelerine götürdüler. Bilemeyiz. Tek bildiğimiz mitolojik hikayelerdeki benzerliklerin varlığı. Daha önceden savaşta kullanılmasına rağmen atlar, şimdiki bulgulara göre M.Ö. 1000 ve 500 yılları arasındaki dönemde Avrasya steplerinde biniciliği elverişli hale getirildiğinden Kafkasya'da binicilik kültürü de muhtemelen bu dönemlerde başladı. Orta Çağ'a gelindiğinde Kafkasya'nın doğusunda İran etkisiyle İslam, batıda ise Bizans etkisiyle Hristiyanlık Kafkasya'ya geldi. Kafkasya'daki halklar İbrahimi dinlerle kendi yerel adetlerini beraber yorumladılar ama uzun bir süre hiçbir din tamamen etkili olamadı. Musevilikte ibadet ve dinlenme günü olarak sayılan cumartesi gününe karşılık gelen adigece kelime şebet, İbranice şabat kelimesinden gelir. Adigece pazar günü ise Hristiyanlık adetlerinde kutsal gün sayılmasından dolayı Tanrı'nın günü anlamına gelen Hanukkah şeklinde adlandırılır. 13. yüzyılın başında Moğol istilasıyla gelen yıkım Kafkasya'da derin izler bıraktı. Ama belki Orta Asya kültürüyle olan benzerlikler bu dönemden önceye ait olabilir. Geleneksel kıyafetler üzerindeki hayvanları ve boynuzları andıran desenler Orta Asya'da da kullanılmaktadır. Kalmık şey diye adlandırılan içeceğin kelime manası kalmık çayıdır ve Tibet'e kadar uzanan geniş bir alanda içilmektedir. Neredeyse her Çerkez ailesinde rastlanan sülale damgaları geneleğine buradaki göçebe halklarda da rastlanır ve ismine Tamga adı verilir. İsterseniz kimin hangi adeti kimden aldığı konusuna hiç girmeyelim ve sadece kültürel alışveriş diye nitelendirelim bunu. Moğol istilasını takip eden süreçte Cenevizler bölgeye Akdeniz ticaret kültürünü ve Katolik dinini getirdi. Aynı dönemlerde Çerkesya-Memlük ilişkilerinde temeli atıldı ve oraya giden Çerkesler kendi kültürlerini oraya taşıdılar. Rönesans'ı takip eden süreçte tüm dünyada ateşli silahlara daha çok önem vermeye başlandı. Bu değişmelerle beraber okçuluk ve zırh kuşanma gibi adetler yerine ateşli silahlar ve onları kullanacak fişekleri taşımaya bırakmıştır. O kadar ki bu günlük giyim tarzını da etkilemiştir. Geleneksel kıyafetlerimizde hala silah doldurmada kullanılan fişekleri kullanmaktayız. 18. 19. yüzyıl arasında gerçekleşen Kafkas-Rus savaşları sırasında da gerek Rusların Hristiyan olması, gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun kıyı boyu bölgesindeki yoğun misyonerlik faaliyetleri, gerek müridizmin ve cihatçılığın işgalcilere karşı birleştirici güç oluşturmadaki etkilerinden dolayı bu devirde giderek İslam kültürünün Çerkes kültürünü etkilediğini görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere Çerkezler daha Kafkasya'dayken bile kültürleri birçok değişikliğe uğramıştır. Diasporada gerçekleşen kültürel değişiklikleri zaten daha önceki videolarda anlatmıştık. Tıpkı kölelerin özgürleştirilmesi ve silah atılmasının düğünlerde ve diğer eğlencelerde yasaklanması gibi. Bütün bu söylediklerimizden çıkarmamız gereken sonuç, Çerkes kültürü aslında hiçbir zaman sabit kalmamıştır. Toplumumuzun temel taşı Kâbze de zamanın gerekliliklerine ayak uydurmuş ve yeni kurallarla pekiştirilmiştir.
Burada şunu gözden atlamamalıyız. Hiabzi'nin uygulanış şekli zamana göre değişse de temel taşı olan bazı kurallar aslında hiçbir zaman değişmemiştir. Yani demokrasi, karşılıklı saygı, insancıllık ve ölçülü olmak. Sırf bu değerleri korumak için bile kültürümüze sahip çıkabiliriz. Aslında çok büyük bir sorunumuz var. Toplumumuzdaki iletişim eksikliği. Çünkü biz çok yüzeysel konuların münafesini uzun uzadıya yaparken dünya yeni bir çağa girmek üzere. Günümüzde en karmaşık ürünler A'dan Z'ye robotlar ve 3 boyutlu yazıcılar tarafından üretilebiliyor. İnsanın yaratıcılığına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda bile yapay zeka insanın yerini alabiliyor. Toprakta ekip biçilerek yetiştirilen her şey laboratuvarlarda ve seralarda üretilebiliyor. Fiziksel paranın kaldırılıp uluslararası sanal bir para biriminin kullanılması düşünülüyor. Ve hatta emek karşılığı maaşın tamamen ortadan kaldırılıp herkese standart bir vatandaşlık maaşının verilmesi konuşuluyor. Biz maalesef toplum olarak bu gelişmelerin hiçbirine hazır değiliz. Bir değişiklik yaşandığında kendi yaklaşımımızı belirlemek yerine çevremizdekiler ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz. Ama toplum olarak artık geleceğimizden de konuşmamız gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz bu gelişmeler herhangi bir bilim kurgu romanından satırlar değildi. Bahsettiğimiz bu gelişmeler geldi bile.